Merhabalar, ben Aybüke'nin kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere doğum kilolarımı nasıl verdim videosu çekeceğim. En çok soru aldığım konu bu. Çünkü Instagram'da böyle kombinler yapıp falan paylaşıyorum. Hemen soruyorlar, daha bebek işte şu an 5 aylık. 5 aylık nasıl bu kadar zayıfladın, neler yaptın? İşte kullandığım korseden falan da bahsetmiştim. Ayrıca eski kiloma dönmek için neler yaptım? Hem bundan bahsedeceğim hem normal hayatta nasıl zayıflanır biraz da bundan bahsedeceğim. Tabii ki ben diyetisyen değilim. Sadece ufak kendi tecrübelerimden bahsedeceğim. Video geliyor. Öncelikle şu anki kilomdan bahsedeyim. Şu an 49 kiloyum. Boyumun 1.65 olduğunu sanıyordum ama siz 1.65 değil daha uzun görünüyorsun, daha uzun görünüyorsun diyerek sürekli mesaj atıyordunuz. Ben de tekrar ölçtüm. 66,5 çıktı. 1.66,5, 1.67 diyebilirim bence. Boyum 1.67. Doğumdan önceki kilom 52 falandı. 51,5, 52 yani normal hayatımdaki rutinim buydu. Evlilik döneminde 50 kilo olmuştum. Daha sonra 51, 52. Daha önce de bu şekildeydi. 52 kilo ile hamile kaldım. Sonrasında ay ay tabii ki kilo almaya başladım. Ama ilk 3 ay 1 ya da 2 kilo falan almıştım. Yani hamilelik kilolarını vermeniz için aslında ilk 3 ayda çok kilo almamış olmanız gerekiyor. Çünkü ilk 3 ayda aldığınız kilo bebeğinize değil kendi bedeninize almış olduğunuz kilo. Çünkü bebek çok küçük gramlarda oluyor yani. Zaten ilk başta nokta kadar oluyor. İlk 3 ayda zaten görünmüyor bile elleri, parmakları falan. Çok minik bir bebek ve sizin yedikleriniz size depo oluyor. Ama yine bu hamilelik iştah artıyor tabii ki. Birçok şeyi yemek istiyorsunuz. Bunu da anlıyorum. Çünkü ben de çok şey yemek istiyordum. Genelde sağlıklı şeyler yedim besinle ilgili, hamilelikle ilgili. Ama çok hamilelikle ilgili bahsetmek istemiyorum. Asıl konumuz nasıl zayıfladım. Hamilelikte kaç kilo almış olursanız olun bunu vermeniz mümkün. Onun dışında normal hayatta da eğer bir hormon probleminiz yoksa kilonuzu vermeniz zaten mümkün. Hamilelikte de zaten kilo almanın sebebi hormonlar sayesinde yağ deposunun artması. Yağ depoları arttıkça bunu da vücut otomatik olarak yapıyor. Yani bebeğe daha sonra doğduğunda emzirebilmek için. Biraz da ben ne kadar kilo aldım bundan bahsedeyim. 52 kilo olarak hamile kaldım. 67 falandı gittiğimde galiba. Hani 66 küsürlü bir şeydi. 68 diyorum ben çünkü sıvı yüklendi. Hemen o anda tartılamadım doğuma gitmeden önce falan. 68 kilo olduğumu düşünüyorum. 16 kilo falan almış oluyorum. Doğumdan sonra tabii ki hepsi gitmiş olmuyor. Bebekle çıkıyor falan ama 3 kilo falan gidiyor yani öyle. Hepsi gitmiyor. Ama asıl kilo verdiren en önemli şey emzirmek. Emzirmek çok fazla kalori yaktıran bir şey. Ne kadar sık emzirirseniz o kadar çabuk kilo verirsiniz. Ama ben ne yapıyordum emzirmenin dışında? Sabah uyanır uyanmaz kayısı yiyordum. Kuru kayısı. Bu Malatya'nın gün kurusu kayısıları var. Bayağı iyi oluyor. O kayısıdan yedim sabah uyandım. Sonrasında doğayı emzirmek, işte gün içinde evi toparlamak, bunları yaptıktan sonra kahvaltıya fırsatım oluyordu. Kendime hazırladığım rutin bir kahvaltı var. Mutlaka yumurta, muz, yeşillikler, domates, salatalık, ceviz, fındık. Böyle bir kahvaltı tabağı hazırlamak kendime. Bu kahvaltıyı yaptıktan sonra zaten hayat rutini o kadar hızlı ki. Doğayı tekrar emzirmek, altını değiştirmek ve benim yanımda kimse de yok bana yardımcı olabilecek. Birçok işi kendim yapıyorum. Onu uyutmaya çalışmak, sonrasında tekrar aynı rutine girmek, tekrar emzirmek zaten zaman çok hızlı geçiyor. 3 saate bir falan emzirdiğin için ilk başlarda. Sonrasında 2 öğün yiyordum ben her zaman. Meyve yiyorum ya da böyle yulaflı karışımlar falan. İkinci öğünüm bu şekilde oluyor. Yani ara öğünüm diyeyim. Sonra akşam üzerine doğru kefir içiyorum mutlaka eğer kendimi aç hissedersem. Kefir hem sağlıklı, probiyotik, organik bir probiyotik hem de tok tutuyor. Kefir mutlaka içiyordum. Sonrasında akşam yemeği. Akşam yemeğim de benim her zaman doyurucu. Yani doyup daha sonra yememek benim için önemli olan. Yani eğer doymazsanız tekrar canınız bir şey istiyor akşam üzeri. Abur cubur yiyorsunuz. Kalorili meyveler falan yiyorsunuz. O yüzden akşam yemekten sonra hiçbir şey yememeye dikkat ediyordum. Emzirdiğim için bol su tüketiyorum. Zaten normalde tükettiğinizin 2 katı suya ihtiyaç oluyor. Çok susuyorsunuz su kaybettiğiniz için. Su içmek de zaten tok tutuyor. Ama bunun dışında hamile değilseniz kilonuzu nasıl verebilirsiniz? Biraz da bundan bahsedeceğim. Yine aynı şekilde sabah doyurucu bir kahvaltı, ekmeksiz.
aralarda lezzetli sevdiğiniz şeyler ve aç hissettiğinizde kendinizi güzel bir püf noktası beyaz leblebi yemek. Ben üniversite yıllarında biraz kilo almıştım. Biraz dediğim hani ben genelde zayıftım ama biraz almıştım çok fazla böyle fast food falan yemekten. O zaman mesela aç hissettiğimde, beyaz leblebi yediğimde tok hissediyorsunuz. Bir de beyaz leblebi susatıyor daha. Su da çok içmiş oluyorsunuz ve faydalı da bir şey beyaz leblebi. Protein zaten nohut olduğu için. Tok da tutuyor. İçinde yağ da yok. Beyaz leblebi yiyerek kendinizi tok tutabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi kayısı hem metabolizmayı hızlandırıyor hem sabah böyle hemen onu ağzına atmak böyle kahvaltıyı biraz daha geciktirebiliyor. Spor falan yapmadım tabii ki. Hamileyken egzersizler yapıyordum. Onunla ilgili videom var. Onu şuraya kartını bırakayım. Hamileyken yaptığım egzersizleri. Ama doğa doğduktan sonra böyle spor yapma gibi bir ihtimal yok yani. Çünkü sürekli emzirme altında. Değiştirme zaten sezaryen oldum, ağır bir spor yapamam. Biraz da korse kullanımından bahsedeyim. Korseyi 20. güne itibaren kullanmaya başladım ama daha erken kullananlar da var, doktor önerenler. Ben böyle biraz daha yara iyileşsin diye bekledim ama daha erken kullanmak bence daha faydalı. Ne kadar erken kullanırsanız o kadar göbek kalmıyor. Korseyi bel destekli olması önemli, yoksa hem bel hem sırt ağrısı yapıyor kullandığınız korse. Bel destekli korseyle göbeğinizi eritebilirsiniz. Ya ben göbek için almıştım aslında ama korse böyle belini sıkma yerleri var kullandığım korsenin. O böyle belimi de inceltti. Çünkü daha öncesinde de zayıftım ben. Dediğim gibi 52 kilo falandım ama belim bu kadar ince değildi. Şu an korse kullanımından dolayı belim bayağı inceldi. Hamileleri dışında da belini inceltmek isteyenler korse kullanabilirler. Kullandığım bütün korseleri, her şeyi Instagram'da paylaşıyorum. Kıyafetleri, hepsinin linkini veriyorum. Onun için Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Hem sorularınızı da not alıyorum. Onlarla ilgili linkler oluşturuyorum ya da onlarla ilgili videolar çekiyorum. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Son olarak şöyle bir toparlamak istiyorum yaptığım şeyleri. Bir, sabah kayısı tüketip kahvaltıyı biraz geciktirip doyurucu bir kahvaltı yapmak. Ama doyurucu kahvaltıdan kastım çok tatlılı, işte poğaçalı, börekli bir kahvaltı değil. Daha çok doyurucu, bol peynir, zeytin. Ben zeytin hastasıyım zaten. Benim yakın arkadaşlarım çok iyi bilir. Zeytine bayılırım. Bol zeytin, peynir. Ben bir tabak zeytin yiyorum mesela. Çok tuzlu olmayan kırma zeytinlerden. Böyle hazır zeytinler biraz daha tuzlu ve ekşi oluyor. Tuzsuz, böyle güzel, lezzetli bir zeytin, domates, salatalık, peynir, yumurtalı, güzel doyurucu bir kahvaltı yapmak. Sonrasında sürekli su içmek, su içmeyi kendime hatırlatmak. Eğer çok acıktığımı hissediyorsam, abur cubur geliyorsa aklıma, beyaz leblebi yemek. Tatlı ihtiyacını daha çok meyvelerle gidermek. Akşam, yani toplamda 2 öğün yemek. Yani sabah ve akşam olmak üzere 2 öğün yiyorum. Aralarda acıktığımda kefir içiyorum. Atıştırmalık olarak sağlıklı şeyler tüketmeye çalışıyorum. Salatalık bir de çok sevdiğim bir şey. Hem kalorisi çok düşük hem çok lezzetli. Böyle bayağı zevkli oluyor yemesi. Salatalık aralarda yediğim. Onun dışında akşam yemeklerinde, ya tabii ki diyet şey değil belki pilav falan ama ben de diyetisyen değilim zaten. Ama ekmek yemek yerine pilav, tavuk ya da sebze yemeği, İşte mesela ıspanak, yumurtalı ıspanak. Bu tarz şeyler yiyerek çok daha hem kaliteli beslenmiş oluyorum hem de çok kalori almamış oluyorum. Ama bunları yapıp benim kadar zayıflamak çok zor. Çünkü ben toplamda 18 kilo gibi bir şey verdim. Hatta 18 de değil, 19 kilo verdim. Yani şu an 49 kiloyum. 19 kilo vermek, bunları yaparak zor. Yani bunları yapmak, evet, hem zayıf tutar hem yavaş yavaş zayıflatır. Ama beni en çok zayıflatan şey emzirmek. Yani doğum yapan anneler, eğer ben işte bunları yaptım yine de zayıflayamıyorum diyorsa mama içiyor olabilir. Ya da bebeğine mama veriyorsa ekstra kalori kaybetmediği için bu kadar hızlı zayıflayamaz tabii ki. Ama yine de zayıflar. 2 öğün yemek, sabah böyle kayısı yiyip metabolizmayı hızlandırmak, kefir içmek, dediğim gibi acıktığında beyaz leblebi yemek ve sağlıklı şeyler yemek. Bir tane daha önemli bir şey var. O da akşam kendinize bir saat belirleyip o saatten sonra kesinlikle hiçbir şey yememek. Mesela saat 7. Akşam yemeğini yedim ve bu saatten sonra hiçbir şey yemeyeceğim. Tabii su içebilirim ama yemek yemeyeceğim. Hiçbir şekilde abur cubur yemeyeceğim. Tatlı bir şey yemeyeceğim. Kalorisi olmayan bir şey yiyebilirsiniz belki. Ama o da yine
nasıl diyeyim, kaçamak gibi oluyor ya, yavaş yavaş yine onu da yiyeyim onu da yiyeyim oluyor. Hiçbir şey yemezseniz, sadece su içerseniz bence çok daha hızlı zayıflayacaksınız. Çünkü açlık süresi uzuyor. Mesela akşam 7'den itibaren hiçbir şey yemediğinizde sabah 7'de ya da 8'de uyandığınızı düşünüyorum. Kayısı yediniz. 9-10 gibi kahvaltı yapsınız. Uzun bir süre aç kaldığınız için istemeseniz de kilo vereceksiniz. Mutlaka vereceksiniz. Ama su tüketmeye de devam ediyorsunuz bu sırada. Bu bir diyet değil benim anlattığım şeyler aslında. Bu bir rutin. Diyet çok daha farklıdır. Kişiye özeldir. İşte diyetisyenler özel şeyler yapıyorlar. Hani onlara da çok saygısızlık olsun istemiyorum. Benim kendimce bulduğum yöntemler bunlar. Ekstra çok zayıflamak istiyorsanız, hormon problemleriniz varsa tabii ki farklı. Ama dediğim gibi 2 öğün yemek, kayısı yemek, acıktığında leblebi yemek, bol su tüketmek, akşam saat belirlemek, bu 5 tiyo bence kesinlikle kilo verdirir. Benim kadar zayıflatmasa da mutlaka zayıflatır. Üstüne bir de emziriyorsanız çok zayıf olursunuz. Kilolu olmanız imkansız. Emziren anneler diyorlar ki ben emzirirken daha çok kilo aldım. Nasıl bu kadar zayıfsın? Yani emzirdiğim için ekstra yemiyorum. Emziriyorsan daha fazla yemelisin diye bir şey yok. Daha önce bununla ilgili video çekmiştim zaten. Anne sütü nasıl artar videosunda hani yemekle alakası olmadığını anlatmıştım. Orayı yine izleyebilirsiniz. Onu da buraya karşısına bırakayım. Yemekle hiçbir alakası yok. O yüzden emzirirken kilo almadım. Bunlara uyarsanız sizin de almayacağınızı düşünüyorum. Hatta zayıflayacağınızı, eskisinden bile zayıf olacağınızı düşünüyorum. Tabii ki hamilelik psikolojisiyle insan zayıflayamayacakmış gibi düşünüyor. Ben de öyle düşünüyordum ama öyle bir şey yok. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.